Merhaba arkadaşlar. Bugün Denizli'nin Pamukkale travertenlerini geziyoruz. Keyifli seyirler. Bembeyaz görüntüsü ve dokusu ile Pamukkale tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Pamukkale travertenleri Denizli'ye tepeden bakan konumu, rengi ve biçimiyle gerçek anlamda pamuktan yapılmış bir kaleyi andırıyor. Travertenler haftanın her günü ziyarete açık olup ziyaret saatleri sabah 8 ile akşam 6 olarak belirlenmiştir. Giriş ücreti bizim ziyaret ettiğimiz 2023 yılında 700 lira olup müze kartı geçerlidir. Pamukkale travertenlerinin kaynağını oluşturan termal kaplıca suları ise romatizma, cilt, kalp, solunum, dolaşım, sindirim hastalıklarına karşı bir rehabilitasyon olanağı olarak gösteriliyor. Bu nedenle Pamukkale travertenleri büyüleyici doğal güzelliğiyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almasının yanı sıra aynı zamanda travertenlerin kaynağı olan termal suların sunduğu kaplıca özelliğiyle sağlık turizmi açısından da ilgi çekiyor. 1988 yılında Hierapolis Antik Kenti ile birlikte kültürel ve doğal miras olarak UNESCO Dünya Mirası listesine eklendi. Bu durum Pamukkale'nin hali hazırda gördüğü ilgiyi ve turizm potansiyelini daha da arttırdı. Pamukkale'nin bir yandan ilgi odağı olurken bir yandan travertenlerin bilinen beyazlığında bozulmalar görülmesiyle travertenlerin ziyaretine belli bir düzen getirildi. Ayrıca Pamukkale'nin kaynağı yeraltı suları olduğu için yeraltı sularının da kontrollü bir biçimde verilmesi sağlandı. Traverten sözcüğü İtalyanca kökenli olup İtalya'da geniş traverten çökeltilerine sahip Tivoli'nin Roma döneminde de kullanılan ismi Tivertino'dan gelir. Traverten, pek çok farklı etkenin bir araya gelmesiyle gerçekleşen kimyasal bir reaksiyon sonucunda çökelme ile oluşan bir tür kayadır. Pamukkale travertenleri de işte bu tortullu bir kayaç olan travertenden oluşur. Pamukkale'deki termal sular kaynağından çıkarak 320 metrelik bir kanal yolu ile travertenlerin başlangıç noktasına ulaşır ve ortalama 70 metrelik yüksekliğe sahip olan traverten teraslarına dökülmeye başlar. Böylelikle ortalama olarak 300 metrelik bir yol kat eder. Travertenleri oluşturan yeraltı suları 36 derecelik sıcaklığa sahip bir biçimde yer üstüne çıkar.
Yeraltı suyundaki yüksek oranda bulunan kalsiyum hidrokarbonat havada bulunan oksijenle temas etmesiyle kalsiyum karbonat çökelir ve bu durum ortaya traverten kayasını çıkarır. Çökelme başlangıcında jel bir kıvama sahiptir. Tıpkı Pamukkale travertenlerinde bulunan terasların içindeki birikintilerdeki dokuya sahiptir. Pamukkale travertenlerine termal su kontrollü bir biçimde verilir ve traverten terasları her zaman su ile dolu değildir. Termal yeraltı suyunun sürekli olarak aynı noktaya akması ve miktarının fazla olması termal suda yosunlaşmayı arttırarak travertenin beyazlığını bozar. Bu nedenle hem güzel görüntüsünün oluşmasını hem de çökeltinin sertleşmesini sağlamak için traverten terasları kontrollü bir biçimde kurutulur. Denizli'de Pamukkale travertenlerinin yanı sıra görülebilecek birçok doğal ve tarihi güzellik bulunuyor. Bu sayede Pamukkale tatilinizi çok daha kapsamlı hale getirmeniz mümkün. Pamukkale'de bulunan Hierapolis Antik Kenti'nin yanı sıra Laodicea ve Tripolis Antik Kentleri ile İzmir yolu üzerindeki Apollon Laerbenos Tapınağı ziyaret edilebilir. Karahayıt kırmızı su travertenleri ve kaplıcaları, sarkları ve dikitleriyle büyüleyen Keloğlan Mağarası, adeta yer altında bir Pamukkale travertenleri deneyimini sunan Kaklık Mağarası, Yeşildere Şelalesi gibi doğal güzelliklerin yanı sıra Denizli Kayak Merkezi'de kış tatilleri için değerlendirilebilir. Pamukkale öğren yeri içerisinde konaklama alanı bulunmuyor. Bununla birlikte hem Pamukkale çevresinde hem de Denizli'de konaklamak için pek çok otel bulunuyor. Pamukkale travertenlerine yakın oteller arasında termal turizme yönelik kaplıca otelleri de mevcut. Yalnız şunu belirtmeliyim, Pamukkale'nin merkezi turistik bir alana yakışır. Pamukkale travertenleri 4 mevsim ziyaret edilebilir. Ancak travertenler açık havada bulunduğu için ziyaretinizden keyif alabilmek için aşırı yağışlı, soğuk veya çok sıcak havaları tercih etmemeniz önerilir.
Hierapolis Antik Kenti. Pamukkale ve çevresindeki termal kaynaklar antik dönemlerden bu yana kullanılırken Hierapolis Antik Kenti'nin de Pamukkale'de yer almasının bu durumun en güzel örneği olduğunu söylemek mümkün. Antik kent beyaz bir kalenin üzerinde kurulu olarak tanımlanır. Günümüzde Pamukkale ziyaretini sırasında traverten terasları ile iç içe geçmiş antik kent kalıntılarını görebilirsiniz. Hierapolis ismini Pergamon kralı Telefos'un eşi Hiera'dan aldığı düşünülmektedir. Antik kent içerisinde geç Helenistik dönem ve erken Hristiyanlık dönemi kalıntıları bulunur. Büyük Konstantin döneminde Frikya krallığına başkent, Doğu Roma döneminde ise psikoposluk merkezi olur. 12. yüzyılın sonlarında ise Anadolu Selçuklu Devleti'nin sınırları içerisinde kalır. Antik Kleopatra Havuzu. Antik Kleopatra Havuzu ise Hierapolis Antik Kenti'nde M.Ö. 7. yüzyılda gerçekleşen bir deprem ile doğmuş. Depremle birlikte Hierapolis'te bir çukur oluşurken sütunlar gibi çevredeki kent öğeleri de bu çukura devrilmiş. Yer altından gelen termal suların çukuru doldurması ile de doğal bir termal havuz kaplıca ortaya çıkmış. Havuza girecekseniz ayrıca 200 lira ödemeniz gerekiyor. Müze kartınız varsa %60 indirim yapın. Havuza girmeyeceksiniz, havuzun etrafındaki oturma yerlerinde oturup havuza girenleri seyredebilir, yiyecek ve hediyelik dükkanlarından alışveriş yapabilirsiniz. Termal suların bir şifa kaynağı olarak görülmesi yüzyıllardır süre gelirken, Kleopatra'da özellikle cilt güzelliği ve diğer pek çok rahatsızlığa karşı etkili olduğu bilinen bu havuzda yüzmek için Hierapolis'e gelmesiyle havuz o dönemden itibaren Kleopatra Havuzu olarak anılmaya başlanmış. Termal havuzun 4 mevsim 36 derece olması, yani vücut sıcaklığı ile eşdeğer olması da onu 4 mevsim ziyaret edilebilir kılıyor. Denizli'nin Pamukkale ve Pamukkale travertenlerinden bu kadar. Umarım beğenmişsiniz. Gelecek bölümde bambaşka yerlerde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bu arada kanalımızı takip etmeyi unutmayın.